Merhabalar, ben Yıldız Sağnak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere üniversite gerçekten önemli mi? Hangi üniversiteden mezun olduğunuz önemli mi? Bu iş hayatınıza nasıl yansıyacak? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Eğer yapmazsanız da canınız sağ olsun. Eğer bir sorunuz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ya da beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı açıklamalarda bulabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Üniversite gerçekten önemli mi? Üniversite okumalı mıyız? Üniversite zaman kaybı mı? Gibi bir sürü video başlıkları görebiliyoruz artık. Bu konuda aslında sizi yönlendirici bir fikir vermek istemiyorum. Yani üniversite okuyun ya da okumayın demeyeceğim ya da üniversite çok gereksiz ya da çok gerekli de diyemeyeceğim ama hala günümüzde belli bir derecede önem taşıyor diyebiliriz. Ve bunun çok net de bir cevabı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tamamen kişinin bulunduğu durumdan duruma çok değişebilecek bir şey. Yani bazı insanlara hayat üniversite okumaması için bir yol çizmiş olabilir. İşini bilen bir ailede büyümüştür ve üniversite okumasına gerek yoktur. Bir şekilde öğrenmiştir yapacağı işi. Bu gibi bir sürü durum var. Hatta üniversitede başka bölüm okuyup mezun olduktan sonra başka bölüme yönelen var ya da üniversiteyi bırakıp iş hayatına girip çok başarılı olan insanlar da var. Artık her şey mümkün. Biliyorsunuz eskiden üniversitenin önemi vardı. Hatta okuduğumuz üniversitelerin de çok önemi vardı. Çünkü bilgiye ulaşmak bu kadar kolay değildi. Günümüzde bilgi paylaşımı çok arttı. Ve teknolojiyle beraber her şey çok geliştiği için bilgiye ulaşmak çok daha kolaylaştı. Diğer bir yandan da tabii ki şirketlerin çalışma kültürü daha çok değişti ya da işe alırken baktıkları kriterler değişmeye başladı. O yüzden bizim aslında sürekli aynı eğitim sistemini, yıllardan beri aynı şekilde bir eğitim sistemi görüyor olmamız bizim artık iş hayatımızda çok bir etkisi kalmamış oluyor doğal olarak. Çünkü düşünün hani her şey gelişiyor, teknoloji gelişiyor ama eğitim sistemi aynı kalıyor. Üniversitede eğitim alırken bazı dersler çok önemsiz olabiliyor. Yani iş hayatımızda hiç karşımıza çıkmıyor. Sadece prosedür öyle diye o dersleri görmüş oluyoruz. Ki bunu zaman kaybı olarak da görüyor olabilirsiniz. Ama diğer bir yandan tabii ki üniversitenin de başka bir türlü artıları olabiliyor bize. Bunlar nedir? Üniversite bize disiplin verebiliyor. Network ortamı oluşturmamızı sağlıyor. Üst dönemlerden birkaç kişiyi tanıyabiliyoruz. Dönemdeki arkadaşlarımızı tanımış oluyoruz ve bu bizim iş hayatımızda daha kolay iş bulmamızı sağlayabilir. Üniversite bir yandan da sosyal ilişkilerimizi de geliştiriyor. Bambaşka insanlarla tanışmanıza yol açıyor. İnsanlarla nasıl iletişim kurmanız gerektiğini size öğretebiliyor. Sunum becerilerinizi geliştirebiliyor. Sürekli derslerde, özellikle tasarım derslerinde sunum çok olduğu için çünkü iş hayatınızda da sunum yapacaksınız muhtemelen ya da bir topluluk karşısına geçip konuşacaksınız. Bunları önceden deneyimlemek sizin için gayet yararlı olacaktır. Bir yandan da bilmiyorum her bölümde var mı ama grup içinde nasıl çalışılır bunu bize öğretiyor. Biliyorsunuz tek başınıza çalışmakla grup içinde çalışmak çok farklı şeyler ve bu iş hayatımızda da karşımıza çıkıyor. Hatta okurken hocalarımız bize işte iş hayatında tek başınıza olmayacaksınız. Bir grup içinde, bir yardımlaşma içinde çalışacaksınız. Ya da başkalarıyla iletişim halinde olacaksınız diyorlar. Bu gerçekten de doğru ve bunu gene dediğim gibi üniversite hayatında deneyimlemek gayet iyi oluyor. Dediğim gibi hani üniversitenin bu gibi artıları var ama bu demek değildir ki üniversite okumayan biri bunların hiçbirine sahip olamaz. Sizin yolunuz bambaşka olabilir. Herkesin yolu çok farklı. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Ya da üniversiteyi bırakmışsınızdır. Hiç önemli değil. Tasarımcı olup işte 17-18 yaşında olup mezun birinden daha çok iyi iş yapabilen insanlar var, gençlerimiz var diyeyim. Çünkü 17-18 yaş gerçekten çok küçük bir yaş ve bu yaşta sizin bir tasarımcı olarak çalıştığınızı düşünün ya da freelance iş yaptığınızı düşünün. Yurt dışına iş yaptığınızı düşünün. Tabii ki hani üniversite okuyup yıllar sonra deneyim kazanmaya çalışan birinden daha bilgili ve daha deneyimli oluyorsunuz. Üniversite tercihlerinde eğer puanınız çok iyi bir üniversiteye yetmiyorsa, diyelim ki daha altta bir üniversiteye yetiyor. Altta dediğimde yani puanı daha düşük bir üniversiteye
yetiyor. Bunu sakın bir sorun olarak görmeyin. Bunu bana çok soran oluyor. İşte bu üniversite okusam işte iş bulamaz mıyım? Çok mu kötüdür eğitimi? Gibi sorular yöneliyor. Günün sonunda sizin yaptığınız çalışmalara bakılıyor. Siz kendinizi ne kadar geliştirmişsiniz? Üniversite okurken neler yapmışsınız? Nerelerde stajlar yapmışsınız? Staj yaparken hangi projelerle uğraşmışsınız? Portfolyonuz önemli oluyor diyeyim. Eğer bir tasarımcıysanız. Dediğim gibi kendinizi geliştirmeye çalışın. Ya bu cümlede artık çok sıradanlaşmaya başladı ama bu devirde zaten herkes kendini bir şekilde geliştirmeye çalışıyor diye düşünüyorum artık. Üniversitenin eğitimi yetersiz olduğu için bizim iş bulabilmemiz için ve daha başarılı olabilmemiz için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Artık sadece o eğitimi alıyor olmamız bizi başarılı kılmıyor. Belki eskiden böyleydi. Ancak şu an her şey çok daha geniş olduğu için, bilgi her yerde olduğu için, herkes bir şeyler yaptığı için bizim geride kalmamamız gerekiyor. Yani bizim sadece üniversiteyi okuyup, okey üniversiteyi bitirdim, bana iş verirler diye beklemiyor olmamız lazım. Umarım bu videoda sizleri aydınlatabilmişimdir. Dediğim gibi üniversite kesinlikle okuyun ya da kesinlikle okumayın diye bir tavsiye asla veremeyeceğim. Herkesin yolu farklı ama okuyorsanız da okumuyorsanız da bir şekilde kendinizi geliştiriyor olmanız lazım. Sürekli öğreniyor olmanız lazım ve bu işin peşinden koşuyor olmanız lazım. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur ve yeterince açık olmuştur. Hala sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunları da yazın lütfen. Tasarım hakkında sorularınız varsa yine bana Instagram'dan mesaj olarak yazabilirsiniz. Eğer cevap atmamışsam lütfen beni tekrar uyarın ve bana hatırlatın. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman görüşmek üzere diyorum bir sonraki videoda. Hepinize tasarımlı günler diliyorum. Öpüyorum. Güle güle.